Yepyeni bir seriye başlıyoruz. Zaten internet üzerine niye kimse cesaret edip de bu konuya komple girmedi bilmiyorum ama ben tarihin çok eksik, yanlış ve hatta taraflı anlatıldığını düşünüyorum. Ben Türkiye tarihi, işte çeşitli ülkelerin tarihi diye düşünürken dedim ki bütün dünya tarihini anlatayım. İlk baştan beri dünyanın tamamını anlatayım. Çünkü bir anket yaptım Instagram üzerine. Bu ankette dediniz ki işte Almanlar nasıl yükseldi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, onun tarihi, bunun tarihi, İngiltere nasıl dünyaya hakim oldu falan filan. Zaten böyle Japonya'nın falan küçük küçük tarihlerini çekiyorduk. Ama tam böyle Sovyetler Birliği'nin nasıl Rusya'ya dönüştüğünü falan anlatayım derken bütün dünyayı anlatayım bari. Bu çok uzun bir video olacak. Hatta şöyle söyleyeyim 22 videoluk bir seriden bahsediyoruz. Yani tamamen oturdum bir döktüm ne kadar çıkacak diye bildiğim her şeyi. 22 video boyunca sürecek. Şurada şunu bilmeniz lazım. Videolar uzun olacak. Çünkü kuantum fiziğini 17 dakika anlattım. Onun altına bile hocam özet geçseydiniz diye böyle saçma sapan yorumlar geliyor. Kusura bakmayın. Dünya tarihi bu. Hiç izlemeyin. Yani size eğer dünya tarihi uzun geliyorsa izlemeyin. Muhtemelen videolar 40 dakikayı bile bulabilir. Hatta bu yüzden biliyorsunuz kanalın reklam gelirini burs olarak sunuyoruz. Aralara alınan reklamlar 40 dakikada muhtemelen 4, 5, 6 video bile olabilir. O 5 saniyede atladığınız video toplamda 5 tane 25 saniye için 40 dakikaya hiç reklam varmış falan diye yorum yazmayın. Birkaç tane uyarım var, baştan söyleyeyim bunları. Bir diğeri, evrim videosunu yayınladığım zaman ne din tarafında ve aşırı derecede fikri olan muhteşem arkadaşlar ne de hocam sizin gibi bir insan ateist olmalı falan diye garip garip saçma sapan fikirler yazan arkadaşlara yaranabildim. Zerre de umurumda değil. Bu videonun başında size söylüyorum. Evrimin ne olup olmadığı umurumda değil. İnsanlığın dünyaya nasıl çıktığı da umurumda değil. O yüzden o kısımları atlayacağım. Yani beni ilgilendiren şey 200 bin yıl öncesinden başlayarak insanoğlunun dünyaya yayılması ve aynı zamanda ülkeleri, devletleri, imparatorlukları, uygarlıkları nasıl kurdukları, onlardan kaçı bugüne geldi. Mesela Mısır öyle ya da böyle bugüne ulaşmayı başaran bir uygarlık. Ama Indus uygarlığı yok mesela. Bugün Hindistan'a dönüşen, arada kayıp bir bölüm var. Çeşitli Sümerler yok, Akatlar yok gibi. Dolayısıyla bizim asıl meselemiz şu: tarihi olabildiğince tarafsız anlatmak. Ne olur dini açıdan, siyasi açıdan günümüze yaklaştıkça çünkü detaylanacak. Yani bu videoda size milattan öncesini anlatacağım. Ama günümüze yaklaştıkça bunlar daha detaylı, daha yavaş, daha derin videolar olacak. Almanya tek başına, Sovyetler Birliği, Amerika'nın kuruluşu, yükselmesi ayrı ayrı videolar olacak. Baştan hemen söyleyeyim 22 video için. Hocam şunu unuttunuz, hocam bunu atladınız, hocam nasıl olur şunu atlarsınız gibi hiç boşuna yorum yazmayın. Onları mutlaka silerim ve engellerim. Çünkü bir şeyleri atlamam gerekiyorsa kendim karar vermişimdir ama taraflı olmak için değil. Gereksiz detayları koyarsam 40 dakikalık video olur size 120 dakika. Kimse de izlemez. Zaten dünya tarihi videoları yayınlandıktan sonra günü boş bırakacağım. Böylece 2 videoyu bir günde yayınlamış gibi olup size en azından vakit kazandıracağım. Bölerek izleyin. Bir günde hepsini izlemek zorunda değilsiniz. Kaldı ki 3 saatlik Survivor varken 40 dakikalık videonun da lafı olmaz. Haritalarla destekleyeceğim ve rahat anlamanız için okulda anlatılan bütün yanlış tarihlerin hepsini düzelterek size sunmaya çalışacağım. Şimdi gelin başlayalım. Bakalım dünya nasıl başlamış, bu medeniyetler, toplumlar dünyaya nasıl yayılmış ve biz 0 yılına kadar, milattan önce 200 binden 0 yılına kadar nasıl gelmişiz? Başlayalım. Hoş geldiniz. Dünya tarihine hoş geldiniz. İlk önce bir evrenin, dünyanın çok kısa tarihini geçeyim size. Şimdi söyleyeceklerim bilim adamlarının bize sunduğu bilgiler. Örneğin evrenin 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu düşünüyorlar. Buna artı eksi 200-300 milyon yıl falan koyuyorlar. Ama temel olarak işte 14 milyar yıla yakın diyelim. Zaten sizin için çok da bir önemi yoktur muhtemelen 13.8 ile 14'ün. Canımın içi muhteşem dünyamızınsa 4,5 milyar yıldır var olduğu düşünülüyor. Dünya ilk baştan taş gibi olduğu gibi evrenin ortasına, uzayın boşluğuna oturmadı. Karaların, denizlerin oluşmasının 600 milyon yıl öncesine kadar çok da bildiğimiz şekliyle olmadığı düşünülüyor. Ama ilk memelilerin 200 milyon yıl önce dünyada göründüğü düşünülüyor. Bir de dinozorlar kısmı var. Dinozorların da dinozorlar yoktur, onların hepsi safsatadır falan diyenler var. Diyecek bir şeyim yok. 65 milyon yıl önce bir sebepten dolayı yok olduğu biliniyor.
evrim teorisinin gelip de işi kurcaladığı, bazı insanların Hazreti Adem şu tarihte dünyaya gelmiştir dediği ama evrime göre şöyledir çıktığı dediği kargaşa 500 bin yılla 200 bin yıl arası, yani insanoğlunun dünyada ilk yürüdüğü 500 bin yıl öncesine kadar dayanıyor deniliyor. Bu insanoğlunun türüne ister primat deyin, ister maymun deyin, ister goril deyin, ister insan deyin, isterseniz Mahmut deyin, ne derseniz deyin, umurumda değil. Ben işin o kısmıyla ilgilenmiyorum. Bununla ilgili fikrimi size bırakıyorum. İstediğinizi düşünün. İnsanoğlu, ben 200 bin yıl öncesine kadar atlıyorum. 200 bin yıl öncesinde insanoğlu iki ayağı üzerinde duran, çok böyle bizim gibi olmayan, epilasyon sorunları muhtemelen vardı. Sakalları uzundu, bacak kılları bir şeyleri uzundu. Yani taşla kesiyordu adam. Permatik yoktu ki tıraş olsun. Çok böyle Brad Pitt gibi olmasa da dünya üzerinde insanlar dolaşıyordu. Nereden gelirse gelsin. Burada şöyle bir şey var. Bu insanlara baktığımız zaman basit aletler yapıyorlardı. Yani bir taşı bir sopaya bağlayıp diğerinin kafasına geçirmeyi biliyordu. Ya da bir hayvan avlamak için iyi kötü taş fırlatmayı, sopa fırlatmayı biliyordu. Çok basit anlamda ahlaki değerleri de vardı. Ölülerine değer verip bir yere gömüyorlardı. Ölüyü bırakıp gitmiyorlardı. Şu an ekranda gördüğünüz gibi tarih öncesi çağlar çeşitli dönemlere ayrılıyor. Ben de tarih dersinde bundan inanılmaz sıkılırdım. Çok gerekli bilgi değil gibi gelirdi ama önemli olan şey şu. Ekranda gördüğünüz gibi tarih öncesi çağlarda bizi ilgilendiren bugün özellikle taş devri ve maden devri. Çünkü biz tarih çağlarını daha sonra işleyeceğiz. Bu video milattan önce 200 binden MÖ 00'a kadar gidecek. Sıfıra kadar gidecek. O zamana kadar gördüğünüz işte kabataş, yontmataş, cilaltaş, ondan sonra bakırı buluyorlar. Bakır çok böyle yumuşak kalıyor. Tuncu buluyorlar, sonra demiri buluyorlar. Şimdi bunları bulmaları aslında eritip kullanabilmeleri anlamına geliyor. Üstelik buldukları her madeni de olduğu gibi hemen kullanmıyorlar. Bazen ondan işte mücevher veya vesaire süs yapıyorlar. Bazense silah yapmayı öğreniyorlar. Çeşitli medeniyetler metalin gücünü çok iyi kullanıyor. Geliyoruz eğlenceli kısma. Bu insanoğlu dünyaya nasıl yayıldı? Bu da unutmayın ki bilim adamlarının bize sunduğu bir bilgi. Diyorlar ki şu an ekranda gördüğünüz gibi ilk insana dair bulgular Afrika civarında başlıyor. 100 bin yıl önce Afrika'nın çıkışında bunlar ayrılıyorlar. Milattan önce 77 bin yılında Hindistan'a vardıkları varsayılıyor. MÖ yani milattan önce 74 bin yılında ise Arabistan'a varıyorlar. Milattan önce 50 bin yılında Batı Asya'da ortaya çıkıyorlar. Batı Asya'da görülüyor. Ve bu dönemde insanlar artık sal üzerinde iyi kötü, yani kıtalar arası geçişi ya da nehirleri geçişi, denizleri geçişi kendi imkanlarıyla yaptıkları sallarla yapabiliyorlar. O kadar akılları var yani. Daha ötesi iyi kötü biraz böyle kendilerince zanaat eseri olan silahlar ya da çeşitli minik küçük tuzaklar falan filan yapabiliyorlar. Yani alet kullanmayı biliyor bu insanlar ve göç etmeyi seviyorlar. Merak etmeyin, sırf tarihleri vermeyeceğim. Çok detayına ineceğiz. Haluk Tatar tarzında olacak. Devam edelim. Milattan önce 45 bin civarında Avustralya'ya varıyorlar. 40 bin yılındaysa Türkiye'deler. Şimdi bununla ilgili derslerde kafamızı karıştıran bir şey var. En eski toplumlar Türkiye'deydi, Arabistan'daydı. Ya en eski toplumlar değil. En eski yerleşim, şehirleşme, bir araya gelme Türkiye'dedir. Ki onun da hikayesine geleceğiz. Çatalhöyük'ün de gerisine gidildi olay. Dolayısıyla Mezopotamya'yı ve Türkiye'yi doğru anlamamız lazım. Ama milattan önce 40 bin yılında bunlar Türkiye'de. Türkiye'ye gelen kolla Arabistan'dan vesaire işte Afrika'dan çıkan kol bir yandan da Çin'e gidiyor. Diğer koldaysa ekranda gördüğünüz gibi Batı Avrupa'ya doğru geçiyorlar. Japonya'ya ulaşmaları 8 bin yıl sürüyor. Milattan önce 32 binde bunlar Japonya'dalar. Şimdi burada duracağız. Milattan önce 23 bin yılında dünya çevresinde bir soğuma başlıyor. Küresel bir soğuma. Bu soğuma insanoğlunun yayılmasının daha kuzeyleri olmasını engelliyor. Daha aşağılara gelmelerini sağlıyorlar. Kuzeyde kalabilenler, çok tabii hayatta kalabilenler diyelim, çok da kutuplara doğru değil. Kuzeyde kalabilenler daha böyle soğuğa karşı güçlenirken, burun delikleri falan filan değişirken, bugün yani bir Asya insanla Afrika insana baktığınız zaman renklerin farklı olması, burun yapılarının geniş veya dar olması, hepsi o ırkların değişimine göre yıllar içerisinde olmuş diye düşünülüyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi milattan önce 23 binde başlayan soğuma milattan önce 21 bin ile 18 bin arasında son buzul dönemi yaşatıyor. Son buzul dönem çünkü dünya kendi varlığı süresince çeşitli buzul dönemleri yaşamış. Soğumuş, ısınmış vesaire ama son buzul dönem, Last Glacial Maximum, ekranda gördüğünüz gibi bir etki oluşturuyor. Bu işte 20 bin yıl öncesi, 20-22 bin yıl öncesi deniz seviyesinin en düşük olduğu an. Çünkü sular donuyor doğal olarak. Sonra tabii bu buzlar bir de eriyor. Bugün nasıl ki buzullar eriyorsa
O zaman da dünya üzerine eriyerek yayılıyorlar. O dönem buzlar o kadar fazla deniz suyunu ve suyu yok ediyor ki bugünkü denizler 120 metre daha aşağıdaymış, düşünün. O dönemde Avrupa için konuşuyorum. Fransa ve İspanya'ya sığınıyor halk. Bu donma döneminde av hayvanları azalıyor doğal olarak. İnsanlar da belki azalıyor ama çimenden, ottan, bilmem neden beslenen hayvanlar azalıyor. İnsan da artık hayvan azaldığı için onlardan daha verimli faydalanmak için işte mızrakları falan geliştiriyor. Avcılıkta ustalaşıyor. Bir yandan sürekli soğuktan kaçtığı için göçebeliği geliştiriyor. Bir yandan da soğuktan korunmak için giysi, kıyafet, daha kalın giyinmeyi öğreniyor. Bugün halen Rotası Seyyah'ın kitabına da bakarsanız veya videolarına sıcak ülkelerde yaşayan ilkel kabileler geziyor çırılçıplak. Bir tane peştemal sarıp diyeceğim şimdi. Ama o dönem insanoğlu giyinmeyi keşfediyor. Postları falan sırtına geçirmeyi öğreniyor. Milattan önce 15.000. Kuzey Avrupa'da ve Sibirya'da artık insanlar yaşamaya başlıyor. Bu dönemin şöyle bir güzelliği var. İnsanlar hayvanlarla, köpek demeyeceğim, onlara kurt diyeceğim, bir arada yaşamayı öğreniyor. Hatta evcilleştiriyor kendisini korusun diye diğer hayvanlara karşı. Dolayısıyla bizim köpeklerle, kurtlarla dostluğumuz 15.000 milattan 2 de buradan ekle 17.000 yıl öncesine dayanıyor. Bu kadar eski dostunuz var mı? Kimisinin 17 yıllık bile yok. 3000 yıl sonra milattan önce 12.000'e geldiğimizde artık her yer yemyeşil, dünya cennet gibi, mis gibi, enfes ve hayvanlar çoğalıyor. Avlanacak hayvanlar, büyükler, küçükler, ağacın üstünde yaşayanlar, her yer av hayvanı dolu ve besliler. Çok da hızlı kaçmayanlar bile var. İnsanlar bunları avladıkça doyuyorlar. Doydukça tabii ki nüfus artıyor. Başlıyorlar savaşma, seviş kısmına. İşte bu sevişme dünya nüfusunu patlatıyor. Ekrana zaten size yıllara göre dünya nüfusunu getiriyorum şu anda. Görüyorsunuz ne kadar keyifli bir yükseliş var. Milattan önce 10.000'e geldiğimizde artık insan için sosyal diyebiliriz. Çünkü alışveriş ve takas kavramı ortaya çıkıyor. Bu dönemde insanlar üretmiyor. Şunu unutmayın. Yani böyle Age of Empires'taki bir tarlayı eken insanlar düşünmeyin ya da bilgisayar oyunlarındaki gibi. Milattan önce 10.000'de insan halen bulduğunu yiyor. Bulduğunu tüketiyor. Bu insanoğlunun daha çok Anadolu civarında, Mezopotamya civarında olduğunu unutmayın. Tabii ki tarihte biz birazdan göreceksiniz. Bu Amerika, Güney Amerika tarafını, Çin ve Hindistan tarafını da göreceğiz. Ama Orta Doğu ve Doğu Anadolu'da çıkan obsidyen taşlarını alet ve silah yapmakta kullanıyorlar. Ama burada çıkan taşlar ilginç bir şekilde Doğu Akdeniz'de de görülüyor. Karşılığında sadece Doğu Akdeniz kıyısında çıkan çeşitli değerli midyeler, istiridyeler, o dönem bu kabuklar takas aracı olarak kullanılmış, para yerine geçiyormuş. Bu kabuklar da Doğu Anadolu'da ortaya çıkıyor, dağ başında falan. Dolayısıyla demek ki bu insanlar bu mesafeleri gidip gelip takas yapmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya Doğu Anadolu'dan Doğu Akdeniz kaç kilometre ki hocam, yapıştırdın mı? Değil abi, bu insanlar yürüyor yani öyle düşünün. Bunlar ata binip de dıgıdık dıgıdık ya uçağa binip de uçmuyorlar neticede. Öyle ya da böyle ulaşımı bir şekilde sağlıyorlar. Evet, ama bu uzun bir mesafe. Demek ki takas yapmaya başlamışlar birbirlerine ulaşıp. Sümerler'de göreceksiniz. Bu takas var ya, alışveriş. Yazının icadı olmasına sebep olacak. Paranın icadı olmasına sebep olacak. İnsanlar yazıyı ve parayı, ya bu alışverişimizin bir kolay bir yolu olmalı, bunun muhasebesini tutalım diye icat ediyorlar. Sümerlerin tarihinde birazdan anlatacağım. Anlatacağım deyip unutmuyorum. İçiniz rahat olsun. Diyeceksiniz ki hocam peki bunlar ata gerçekten binmiyor muydu? Şimdi milattan önce 10.000'de köpekler artık bizim yanımızda sadık dostumuz Rintintinken hayvanlarla ilgili, atlarla ilgili en yakın bulgu milattan önce 3500. Milattan önce 3700 ile 3500 civarında Kuzey Kazakistan'da Botai halkı ata biniyormuş. Üstelik atın etinden sütünden de faydalanıyorlarmış. İşte bu köpeklerle dost oluyoruz falan filan derken 8000 ile milattan önce 7500 arasında ok ve yay icat oluyor. Ok ve yay insanların beslenmesini uçuruyor. Çünkü artık çok uzun mesafelerdeki şeyleri sessizce yakalayabiliyorlar. Daha az riske girip ölüyorlar. Öbür türlü 7 ortak danaya giriyorlardı. Yani tuttuğuna saldırıyordu ne bulursa doğada. Ama böyle uzaktan tık diye sniper gibi indirebiliyorlar. Bu ok ve yayın olayı insanların hem beslenmesini kolaylaştırıyor hem de bazı insanların böyle illaki cüsseli, güçlü, savaşçı olmayan insanların da avlanmasına sebep oluyor. Böylece sadece güçlüler yaşamıyor, zekiler de yaşamaya başlıyor. Şimdi bunlar beslenmeye başlayınca milattan önce 7500'de Konya Çatalhöyük'te insanların artık gezmekten bıktığını ve yerleştiğini görüyoruz. Hem de şehirleşiyorlar. Yani evler falan yapıp kendini korumaya başlıyorlar. Şimdi bu şehirleşme bir süre sonra hayvancılığa, bir süre sonra tarıma dönecek.
Neden şehirleşmeden tarım yapamazsınız? Çünkü yani buğdayı ektiniz 15 dakika sonra lak diye çıkmıyor. Ya da bir ne bileyim elma ağacı ektiniz hemen meyve vermiyor size. Ki o dönem daha çok tahıl üzerinden yürüyor. Buğday, arpa vesaire. Orada durup beklemeniz lazım. İnsanoğlu kışı mağarada, yazı bilmem nerede geçirirken bunu yapmıyor ama şehirleşmeye başladığında hem tarım hem hayvancılık başlıyor. İlk tahıl buğday. Buğdayı gönüllerince ekiyorlar. Aslında bunlar evcilleştirilen tahıllar, unutmayın. Yani doğada olan ve ekmeği, yaşatmayı, büyütmeyi öğrendikleri tahıllar. Sonrasında pirinç katılacak aynı şekilde. Ve insanoğlu yemeği öğreniyor. Ürettiği şeyi bir şekilde yemeyi öğreniyor. Doğadan bulup yemek sizin sürekli daha geniş alanlarda dolaşmanızı sağlar. Ama belli bir düzende eğer ki önümüzdeki yıl ne yiyeceğinizi biliyorsanız, bir felaket falan da olmuyorsa, o zaman işte rahat rahat beslenip genişleyip üreyebilirsiniz. Bu dönemde tarımın icadı ilginç bir şeyi ortaya çıkarıyor. Yepyeni bir icat. Tarihte size böyle anlatacağım 4-5 tane icat var, bayılıyorum. Ne biliyor musunuz icat? Boş zaman. Diyeceksiniz hocam boş zaman nasıl icat olur? Eskiden insan kaçmak, uyumak, savaşıp sevişmekle uğraşıyordu. Şimdi insan onun vakti bol. Çünkü av peşinde koşmaya çok fazla eskisi gibi ihtiyacı yok. Tahılı, meyveyi, sebzeyi bir şekilde yetiştirebiliyor. Yani çok o günlerde avokado yediklerini düşünmeyin ama öyle ya da böyle tahıldan enerji elde ettiği için boş zamanı var. Boş zamanda ne oluyor biliyor musunuz? Tuzaklar geliştirmeye başlıyorlar. Mühendislik gelişiyor. Bir sonraki avın daha bereketli olması için büyülü sözler söylemeyi öğreniyorlar. Doğaya, güneşe, aya bir şeylere konuşmayı öğreniyorlar. Yani din başlıyor. Hatta bu şaman diye düşünün siz. Şaman diyemeyiz ama bu kabile liderleri, işte dini liderler falan sonradan çok güçleniyor. Siyaseti falan, ülke yönetimini, her şeyini. Roma'da falan göreceksiniz. Vatikan'ı falan da anlatacağım size. Bunlar bu toplumların içerisinde hiç avlanmadan kenarda oturup yemeğin önüne gelmeni bekleyen insanlar. Genelde yaşlı ya da güçlülerden oluşuyor dini liderler. Öyle ya da böyle boş zaman artık karlı olmaya başlıyor. Biz bunu Mısır'da tapınakların içinde yaşayan boş beleş insanlar olarak göreceğiz. Onlar da aslında astronomi bilgisini kullanarak insanları din, inanç açısından korkutmayı başaran zeki insanlardı. O dönemde bir başka ortaya çıkan şey ise sanat. Boş zaman sanatı çıkarıyor. Mağara resimleri yapmaya başlıyorlar. Taşları oyup bebekler, insan figürleri veya hayvanları yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar bunları üretip takas yapmaya başlıyor. Boş zaman insanları din insanı, işte ne bileyim savaş stratejisi, komutan, diğer tarafta mühendis, yani tuzak yapmak da mühendislik sayılır. Veya çeşitli otlara ilaç yapmayı başarabilen doktor yapıyor. Öyle ya da böyle. Bugünkü mesleklerin karşılığı o zaman öyle. Tarım ve hayvancılık gelişiyor. Nerede biliyor musunuz? Bereketli Hilal'de. James Bradford bu ismi kullanıyor. Bereketli Hilal dediğimiz yer şu an ekranda gördüğünüz Türkiye'nin güneydoğusu, Irak'ın tamamı, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Mezopotamya bu hilalin içerisi. Mezopotamya neresi? İşte Mezopotamya'da şu an ekranda gördüğünüz yer. Suriye ve Lübnan çok fazla duyacağız. Yani İsrail, Filistin toprakları, bugünkü Suriye, Lübnan, Kenan kenti, Frigyalılar, Fenikeliler, bilmem neler, bunları çok duyacaksınız. Bu toprakların hepsi, kafanız çok Amerika'ya, Çin'e falan gitmesin. Hepsi Anadolu'nun güneyinde Irak ve Suriye toprakları. Akdeniz'in o C yaptığı yerde dolaşacağız hep. Ekranda gördüğünüz Mezopotamya o kadar bereketliydi ki, çünkü Fırat ve Dicle nehirleri besliyordu. Zaten Mezopotamya Yunan dilinden geliyor. Mezopotamya, iki nehrin arası anlamına geliyor. Hangi iki nehir? Fırat ve Dicle. Bütün büyük topluluklar, bütün büyük uygarlıklar nehirlerin etrafına kurulmuştur. Şimdi Mısır'a baktığınız zaman Nil hayatı kolaylaştırıyor. Indus İmparatorluğu göreceksiniz ki Ganj ve Indus Nehri. Aynı zamanda Güney Amerika'da da göreceksiniz nehirler beslemese o büyük medeniyetleri, biz Olmekleri, Aztekleri falan filan göremeyecektik. Nehirler hayatı çok değiştiriyor. Şimdi Mısır'a geldiğim zaman size anlatacağım. Mısır'daki Nil Nehri kendinden taşıp tarımı kolaylaştıran bir nehir. Yani taşıp toprakları besliyor, suluyor, geri geliyor. Anadolu'da öyle değil, öyle bir taşma yok. Yağmur ve suyu sizin götürmenizle oluyor. Ama bazı medeniyetler su mühendisliğinde, su kanalları yapmada, suyu topraklara taşımada dehalar, inanılmaz zekiler. Biz dönelim Mezopotamya'ya. Şu an ekranda gördüğünüz yerde arpa, mercimek, nohut, bezelye, burçak ve keten yetişiyordu. Keçi, inek, domuz vesaireyi de besledikleri düşünülüyor hayvancılık olarak.
Bu toprak insanları o kadar kıymetli hale getiriyordu ki bir süre sonra bu toprak için savaşlar başladı. Ama oraya geleceğiz. Şu an küçük çete, halkların birbirine girmesi, işte 50-100 kişinin birbirini doğraması gibi düşünün. İnsanlık o kadar vahşi ve organize değil. Nüfus nasıl artıyor derseniz ben size ekrana tekrardan şu tabloyu getireyim. Gördüğünüz gibi milattan önce 10.000'de dünyada 3 milyon insan vardı. Ama tarım ve hayvancılık milattan önce 6500'de bu 10 milyona kadar çıkardı. Milattan önce 10.000 civarında ilk şehirleşme Göbekli Tepe'de görünüyor. Sonra 7.000'de Çatalhöyük'te. Bu çok çok önemli bir bilgi. Çatalhöyük'ten önce Göbekli Tepe'nin bulunması çok yeni bir bilgi ve dünyanın tarihe bakışını çok değiştirdi. Ekranda tekrardan görüyorsunuz. Tahmini tabii ki bu rakamlar. Hocam kim gitmiş saymış falan gibi garip garip cümleler lütfen demeyin. 200 bin insan varmış milattan önce 130 binde ama tam milattan önce 2000'de 50 milyon, tam 00'da bugün varacağımız yerde ise 200 milyon insan var. Yani biz bugün bütün insanlık tarihini konuşacağız ya. Türkiye nüfusunun 2 katı bir yere varmış olacağız sadece. Sonrasında dünya nüfusu tabii ki çıldırıyor. Gördüğünüz gibi 1800'lü yıllarda 1 milyar, 1927'de 2 milyar, 87'de 5 milyar, şimdi ise 7,5 milyar insan var yeryüzünde. 8 milyara doğru gidiyor. O zaman bile kıtlık yaşanıyorken şimdiki kıtlığı düşünemiyorum. Ama hiç içine girmeden, üstünden geçerek anlatayım. Dünya Kim Yönetiyor serisinde size anlattım. Açar izlersiniz. Yapay gıdalar geliştirildi ki bu kadar insan doysun. Eğer siz insan üretimi, GDO'lu mısırları falan filan insanlara kaktırmazsanız bu dünyaya bu kadar tahıl, buğday yetmez. Ve milattan önce 3000. İcatların en baba üçüncüsü geliyor. Saban. Afrika'da pirinç falan yetiştiriliyor. Saban o kadar önemli ki saban böyle hayvan gücünden tarımın kolaylaştırması. Yani traktör. Bugün Anadolu'da traktör her neyse veya biçer döver vesaire, saban da öyle bir şey. Ve insanoğlu çıldırıyor. Nüfus tekrardan patlıyor. İnsanoğlu beslenmeyi gerçekten 2 katına 3 katına kolaylaştırıyor. O kadar ki kentler bir anda çoğalıp ormanlık alanları kesmeye başlar. İnsanoğlunun doğaya ilk tecavüzü bu yıllarda olmuştur. Şimdi gördüğünüz gibi çok rahat bütün dağları bilmemleri kesip otoyol bilmem ne yapabiliyoruz. Ama o yıllarda o kadar kolay değilmiş. Milattan önce 3500-3000 yılları civarında ilk tekerlek ve kızak bulunuyor. Tekerleği bir araya getirip bir dingille bağlayıp arabaya bilmem neye falan filan bağlayanlar Sümerler. Sümerlerin tarihini size anlatacağım bu video içerisinde. Ama en zeki insan topluluğu Sümerler. Gördüğüm en uygar topluluk. Çünkü hem yazıyı hem faizi, paradan para kazanmayı hem de bir yandan da tekerleği icat etmişler. Sümerlerin bu icadı dünya tarihini değiştiriyor. İnsanlar artık ticareti, bir şeyleri bir yerden bir yere taşımayı daha kolay bir hale getiriyor. Ve dolayısıyla çeşitli toplulukların buğdayı varsa, öbürlerinin mermeri ve sadece zeytini varsa hiç kimse aç kalmıyor. O onunla takas ediyor ve damak zevki gelişiyor. Yani zeytinyağlı dolma aslında bu yıllarda icat olmuş diyebiliriz. Şaka yapıyorum ben, aman. Az önce dediğim gibi Sümerler sadece tekerleği bulmuyor. Yazıyı da icat ediyor. Yazıyı icat etmenin sebebi şu: takas yapılıyor sürekli. Bu takasların bir kaydının olması lazım. Bazı insanlar tahıllarını hükümete, devlete, kiliseye, tapınaklara bir yere emanet ediyor. Doğal olarak onların da kaydının tutulması lazım. Kil tabletlerin üzerine çivi yazısı yazmaya başlıyorlar. Bildiğimiz çivi gibi düşünmeyin. Biraz daha böyle keskin kenarlı bir şey gibi düşünün. Dolayısıyla bunlar yazıyı icat ediyor. Ekranda gördüğünüz örneklerde gördüğünüz gibi. Çok okunası bir yazı değil belki ama sorun şu: tahılı bir yere emanet ettiysen orası da belli bir süre sonra, bir yıl sonra sana verecekse, koruyor çünkü hırsızlardan vesaire. Kendi fayda gördüğü için, o takasta falan da kullandığı için sana yıl sonunda ya da dönem sonunda bir de faizini veriyor. Tahıl cinsinden. Ne veriyorsan onun cinsinden. Para henüz icat olmadığı için, Lidyalılara selam olsun birazdan. Dolayısıyla faiz de bu dönemde icat ediyor. Faiz nasıl biliyor musunuz o dönem? Eğer arpa emanet ediyorsan yıllık %33. Yani 3 ölçek için bir ölçek fazladan veriyorlar sana. Toplamda 3 diyelim ki kova arpa veriyorsan emanete, sana 4 kova geri veriyor. O dönem değerli bir şey var, gümüş. Gümüş içinse %20. Bu yazı meselesi önemli. Şu an ekranda gördüğünüz gibi çivi yazısı aslında çok da böyle aşırı bizim hemen günümüzdeki yazıya benzemiyor, harflere. Ama bu çaycıların duvarı çizik atması kadar da ilkel değil. Neticede M.Ö. 3000'de Mısır hierografileri gelişiyor, yazı yazmayı. M.Ö. 1300'de Çin yazıya geçiyor.
Milattan önce 600'de ise Meksika yazıyı icat ediyor. Bunlar birbirinden bağımsızdır. Yani ondan öğrenip de alfabesini ona göre geliştirmiyor. Aslında bir alfabe de yok. Çizgiler, şekiller bazı kelimeleri ya da cümleleri olduğu gibi anlatabiliyor. Mısırlıların bu hiyerogliflerini okumak mümkün değildi. Ne zamana kadar biliyor musunuz? 1799'a kadar. 1798-99 yılında Napolyon Mısır'ı işgal ediyor. Mısır'ı işgal ettiğinde yapılan bir kazı esnasında, yeniden inşası esnasında Rosetta taşı çıkıyor. Ve işin ilginci Rosetta taşı dillerin eski Yunanca ile Mısır hiyerogliflerinin tercüme taşı. Şu an ekranda gördüğünüz taş aslında Büyük İskender döneminde Mısır'ın daha önceki fethinde orada Kiptice konuşuluyormuş. O Mısır dili diyelim. Yunanca'ya, eski Yunanca'ya tercümesi için oluşturulmuş. Kaybolmuş ve Napolyon döneminde bulunuyor. Ve insanoğlu Mısır hiyerogliflerini okumaya başlıyor. Milattan önce 1900'lere Çinliler bugün kullandıkları alfabeyi geliştiriyorlar. 800'de Yunan alfabesi çıkıyor. Milattan önce 600'e geldiğimiz zaman Çinliler kurutulmuş hayvan parşömenlerine yazı yazmaya başlıyor. İnsanoğlunun damak tadının bir şeye benzemesi milattan önce 4000'e kadar sürdü. Çünkü üzüm ve zeytinyağını bu dönemde ortaya çıkarıyorlar. Çin'de pirinç bu dönemde ekiliyor. Yani onlar daha pirinç yemeye başlıyor. Bugün de gariplerin pirinç yiyorlar ya. Ama Anadolu'nun, Ege'nin bu kadar zengin sürekli zeytinyağı gömmesinin sebebi budur. 6000 yıldır bu adamlar zeytinyağı, üzüm götürüyorlar. Üzümün değeri şu, üzüm daha sonra şarabı yapılan bir şey. Ve göreceksiniz Yunanistan şarap üretecek ve bu şarap elindeki en değerli şey olacak. Sümerler o kadar önemli bir toplum ki ilk aynı dili konuşan, birbiri için savaşan ve geniş çaplı uygarlık onlar. Sümerler o kadar zekiler ki bir araya gelip ticareti yazmayı bilmem neyi tekerle geliştirdikten sonra bir yandan da yayılmaya çalışıyorlar. Aslında biz Mezopotamya'nın tarihini 2300 yılında ikiye ayırıyoruz. 2300 yılından önce Sümerlerin muhteşem egemenliği var. Sümerlerden sonrası çok karışık. Geleceğiz. Anlatacağım size Hititleri, Persleri birazdan. Biliyorum uzun bir video oluyor ama idare edin. Sümerlerle yarışabilen uygarlık bakarsak tarihsel olarak o dönem Mısırlılar var. Mısır uygarlığı da olabildiğince eski ama Mısır uygarlığı uzunca bir süre aşağı Mısır ve yukarı Mısır olarak ikiye bölünüyor. Mısır'ın bir araya gelmesi çok sonradan oluşuyor. Milattan önce 3000 civarında Kral Menes iki krallığı birleştiriyor ve Mısır ilk firavununa kavuşuyor. Göbekli Tepe çok önemli. Göbekli Tepe bir mimariye sahip, insanların bir şekilde hayvancılığın son döneminde olduğu düşünülüyor ve dünya tarihine bakışı değişti. Milattan önce 2650'ye geldiğinde Sakarya piramidi, milattan önce 2589'a geldiğimizde ise Mısır'da Giza'da 3 tane büyük piramidin inşası başlıyor. Bugün dünya üzerinde birçok yerde piramit yapısı var. Bunları böyle antik uzaylılar denilen bir grup insan ilişkilendirmeye çalışıyor. Uzaylılar yapmış, öyle yapmış, böyle yapmış. Ya o dönemde yukarı doğru çıktıkça mecburen tabii ki üst üste koyduğum mu devriliyordu. Daralma şekli çok dahice bir fikir değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde bağımsız olarak piramit çıkması çok normal.